Selamlar değerli arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlere çok teknik bir videodan ziyade kanalın geleceği hakkında bilgilendirme videosuyla birkaç bir şey aktarmak istiyorum arkadaşlar. Biraz daha samimi bir video olsun istiyorum. Bugün hafta sonu çıktım, bir parka geldim. Kamera ve lensimi masaya koydum arkadaşlar. Şimdi bunlar hakkında sizlere birkaç bir şey anlatacağım. Ayrıca kanalımın geleceği hakkında da sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu kanalda neler yapmak istiyorum? Bunları kısaca özetlemek istiyorum. Ben uzun zamandır fotoğrafçılıkla ilgileniyorum arkadaşlar. Özellikle Sony ve DJI cihazları ağırlıklı olarak kullanıyorum. Şu an kullanmış olduğum fotoğraf makinesi Sony A7R5 ve üzerinde de 24-70 G Master 2. seri bir lens var arkadaşlar. Bir de bunun yanına ek olarak Sony 70-200 yine G Master 2. seri olan telefoto lensim var. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Tabii bunun yanında da farklı işler yaptığım oluyor. Ama ben bu ekipmanı kendime tamamen hobi olarak aldım. Bir süre sonra şunu fark ettim. YouTube'da ve diğer platformlarda bu ürünlerle alakalı çok az bir bilgi var arkadaşlar. Genelde de hep yabancı kaynak var. Yani Türkiye'de bu ürünlerle alakalı pek bir içerik yok. Özellikle Sony ürünlerle alakalı sade ve kullanıcı deneyimine uygun, böyle sahada nasıl kullanmam gerekiyor, hangi ayarları yapmam gerekiyor gibi konularla alakalı bilgi videosu çok az arkadaşlar. Genelde ürünleri teknik özellikler üzerinden inceliyorlar. Şu kadar megapiksel, şu kadar video çözünürlüğü, şu kadar netleme noktası var. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler ama daha önemli olan bir şey var. Bu kamerayı elimize aldığımızda dışarıda nasıl kullanacağız? İşte nasıl kullanacağız? Hobide nasıl kullanacağız? Uzun pozlamayı nasıl çekeceğiz? Gece yıldız fotoğrafını nasıl çekeceğiz? Ya da gün batımı fotoğrafını nasıl çekeceğiz? Manzara, düğün, bu gibi etkinliklerde bu makineyi nasıl kullanacağız? Bununla alakalı içerik çok az arkadaşlar. YouTube Türkiye'ye baktığımda genelde Sony ya da diğer markalar olsun, hep ürünler belli başlı işte şu kadar megapiksel, şu kadar FPS gibi özellikler öne çıkıyor. Ben de bu konudaki eksikliği gördüm ve sizlere daha farklı bilgilendirme videoları çekmeyi düşünüyorum artık. Yani bundan sonraki çektiğim videolarda hangi ayar açman gerekiyor? Hangi ayar gerçekten işe yarıyor? Hangi ayar çok da önemli değil? Hangi özellikler sadece kağıt üzerinde güzel duruyor? Hangi ayarlar fotoğraf çekerken müşteri işinde, doğada, şehirde ya da günlük kullanımda sana ne kazandırıyor? İşte bu bahsettiğim şeyleri toparlarsak ben kanalımda bundan sonra bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok insan bu ürünleri alıyor ama birçok özelliğini kullanmadan ömür boyunca bu ürünleri yanında taşıyor. Mesela RAW fotoğraf çekiyorlar ama sıkıştırılmış RAW mı, sıkıştırılmamış RAW mı ya da video çekiyorlar. Hangi ayarda video çekmesi gerektiğini bilmediği için direkt video kaydına girip 4K'yı seçip çekiyor. Ama 4K'nın da kendi içinde bir sürü ayarı var. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Hangi ayarı nerede kullanmamız gerekiyor? Bu makineyi daha verimli nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalımda bundan sonraki videolarda Sony A7R5'i ve diğer ekipmanlarımı nasıl kullandığımı, hangi ayarları ayarladığımı, hangi ayarlarımdan memnun kaldığımı kısa kısa bahsedeceğim. Bu ekipmanın menü ayarına gireceğiz. Otomatik netleme sisteminde hangisi nerede işimize yarıyor onu anlatacağız. Lensleri sahada deneyeceğiz ve burada bazı detaylar var. Mesela bu lenslerin üzerinde bazı butonlar var arkadaşlar. Bu butonlarla alakalı Türkçe içerik o kadar az ki insanlar bu lensi alıyor ve kullanıyor. Hiçbir ayarına dikkat etmiyor. Hangi ayarı nerede kullanması gerektiğini bilmiyor. Uçak çekerken de, araba çekerken de, makro fotoğraf çekerken de, ağaç çekerken de, manzara çekerken de hep buradaki ayarlar aynı kalıyor ama bu butonların hepsinin farklı bir amacı var. Bunlardan bahsedeceğiz ve insanlara bu ekipmanları daha verimli kullanmasını sağlamaya çalışacağız. Tabi ben de bilen arkadaşlar videolarımı izlediğinde yorumlara yazarlarsa bilmediğim şeyleri öğreneceğim. Sadece kullandığımız ürünlerde bu cihaz iyi mi kötü mü sorusundan ziyade bu cihazla daha nasıl iyi fotoğraf çekebilirim? Daha nasıl iyi video çekebilirim? Bu cihazdan ne kadar dibine kadar yararlanabilirim? Sorularına cevap bulmamız lazım. Çünkü biz bu cihazlara çok paralar ödüyoruz. Arkadaşlar bugün profesyonel bir fotoğraf makinesi almak istediğinizde $3000 gözden çıkartmanız gerekiyor. Aldığınız $3000 aldığınız fotoğraf makinesini olabilecek en verimli şekilde kullanmanız lazım. Yoksa fotoğraf makinesini alırsınız, fotoğraf makinesi evde yatar. Hem kendim deneyeceğim, pratik yapacağım hem de sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Osmo Pocket 4 Pro da alacağım. Onu da deneyeceğim. Videolarımı onunla çekip aynı zamanda farklı cihazlarla nasıl fotoğraf çekebiliriz? Bunlardan da bahsedeceğiz. Yani bu kanalda sadece Sony fotoğraf makinesi kullanıp Sony'nin özelliklerini övmeyeceğiz. Elimize ne geçerse kullanacağız, ne geçerse deneyeceğiz. Zaten benim burada size anlatacağım bütün özellikler aşağı yukarı çoğu fotoğraf makinesinde benzer. Eğer siz bu ayarları kendi makinenizde kendinize göre yaparsanız gerçekten kaliteli işler çıkartırsınız. Bir diğeri eklemek istediğim bir şey daha var. Bu çektiklerimizi bir de bilgisayarda işleme süreci olacak. Onlardan da size bahsedeceğim. Mesela S-Log video çekeceğiz. Bu S-Log videoyu nasıl renklendireceğiz? Üstüne nasıl LUT atacağız? Yani renklendirmek başka bir şey, üzerine LUT atmak başka bir şey. Detaylarını nasıl düzenleyeceğiz? Hem öğreneceğim hem de size bahsedeceğim. Diğer bir husus Lightroom'da mesela RAW fotoğraflarımızı işleyeceğiz. RAW fotoğraflarda hangi ışık ayarlarını
ayarlarını yapmamız gerekiyor? Hangi ayarlarla objemizi öne çıkartıp çok profesyonel fotoğraflar çıkartmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda oluşturduğum bazı preset dediğimiz hazır ayarları da sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım ilerleyen süreçte Türkiye'deki arkadaşlar için fotoğrafçılık adına güzel işler yapmayı düşünüyorum. Çünkü fotoğrafçılık yapay zekanın çıkmasıyla da ölüp gitmeye yüz tutmuş bir meslek ve hobi. Sadece düğün fotoğrafçılığı üzerinden ilerliyor artık. Ama biz fotoğrafçılığı severek yaptığımız için, ben çocukluğumdan beri yapıyorum severek. Birçok engel önüme çıktı ama sevdiğim için bir şekilde başardım. Ekipmanımı dizdim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir hobiniz olsun. Kafanızı dağıtacağınız, kafanızı boşaltacağınız bir hobiniz olsun. Çünkü günümüz çalışmakla geçiyor. Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Hafta sonumuz yok. En azından odaklanabildiğimiz bir hobimiz olsun. Fotoğrafçılık öyle zannettiğiniz gibi çok pahalı ekipmanlarla yapılan bir hobi değil. İsterseniz 30 bin liralık bir fotoğraf makinesi de alabilirsiniz. İsterseniz 3 milyon liralık bir ekipman da dizebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Kısaca kanalımın amacı size gösteri yapmak değil, sadece bu hobiyi aşılamak. Tabii sizlerden de bir şeyler öğrenmek. Bir de biz ürün alırken önce giriyoruz YouTube'a, ürünün testlerini, deneyimlerini araştırıyoruz. Yine dediğim gibi YouTube'da fotoğrafçılık adında ürün deneyimi, ekipman deneyimi genelde kısır kalmış. İşte giriyorsunuz, kişiler bahsediyor. İşte bu makine 61 megapiksel, bu makine 30 megapiksel, işte bu makinenin işte 300 tane netleme noktası var. Bu makine 4K çekiyor, bu 8K. Yani devamı hep kısır kalmış. Biz bu kısır döngüyü kıracağız arkadaşlar ve insanlara bu ekipmanların daha ne kadar verimli kullanıldığını anlatacağız. Tabii bu süreçte deneyimlerimi, yaptığım hataları, öğrendiğim pratik çözümleri ve sahada kullanırken edindiğim bilgileri sizlere kısa anlatacağım. Son olarak sizlere bahsetmek istediğim şeylerden birisi de ben içeriklerimi Sony A7R5 üzerinden anlatarak yapacağım arkadaşlar. Çünkü elimde ekipman bu var. Tabii farklı ekipmanlar da elime geçerse onları da sizler için inceleyip detaylıca anlatacağım. O ekipmanlardan da daha ne kadar fazla yararlanabiliriz? Bütün detaylarından bahsedeceğim. Sony A7R5 bilmeyenler için aşırı güçlü bir gövde arkadaşlar. 61 megapiksel çözünürlüğü var. Dolayısıyla bütün özellikleri de üst düzey. Tabii bu 61 megapikselden maksimum ne kadar yararlanacağız? Mesela fotoğrafı istifleme yapacağız ya da piksel shift dediğimiz teknolojiyi kullanacağız ama kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Hepsini anlatacağım. Mesela benim fotoğraf makinemin lensinde şu an polarize filtre var. Bu ne işe yarar? Nerede kullanmamız gerekiyor? ND filtre nerede kullanacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Bu makineyi bugün almak istediğiniz zaman sadece gövdesi 150 bin, 160 bin lira civarı bir para arkadaşlar. Lensle beraber sadece bu şekilde almak istediğinizde 200-250 bin lirayı buluyor. Tabi buna aksesuar eklediğiniz zaman fiyat uçuyor gidiyor. Dolayısıyla net bir şekilde bahsedelim ki insanlar ürünleri almadan önce doğru kararlar verebilsinler. Yoksa kağıt üzerindeki özellikleri her yerden bulabilirler. Bu yüzden sizlere bu fotoğraf makinesinde bundan sonraki içeriklerde ilk anlatacağım şeylerden birisi netleme performansı. Çünkü bu fotoğraf makinesinde yapay zekanın kontrol ettiği bir netleme sistemi var arkadaşlar. Menüdeki detaylarından da bahsedeceğim ve en önemlisi fotoğrafçılar için gerçekten işe yarayan özellikleri sizler için sıralandıracağım ve anlatacağım. Kısacası bundan sonra daha düzenli, öğretici ve profesyonel içerikler üretmeyi düşünüyorum. Eğer sizler de fotoğrafçılığa ilgi duyuyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz bir video fikri varsa bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizler için o konuda araştırma yapıp bildiklerimi sizlerle paylaşırım. Kanalımda bundan sonraki videolar Fotoğraf Akademisi tarzında olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.